Merhaba arkadaşlar. Aracımız İzmir Karabağlar'dan Rentekar Alperen Bey'den bize gönderildi. İzmir'de depreş baskı balatayı değişmiş, arabası bitmiş. Neden bitmiş? Yarı otomatik. Bir şanzımanla göreceğiz, açıp bakacağız. Problem nedir? Çekiciyle geldi, bize yürümüyor araç. Şanzımanı aşağı alıp robot sistemini komple elden geçirip baskı balata rulman konumunu ayarlayıp aracımızın yürür hale getirmenin hesabını yapıyoruz. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Aracımızın Buralar robotik. takılmamış. Onlara değineceğim baba. Aracın aslında şanzımanı yapıldığı söyleniyor ama birçok eksiği var. Biz olanları söylüyoruz, iyi yapılanları da söylüyoruz bu arada. Onu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar aracımızın bilgisayar sisteminden baktığımızda robotik arıza kodları olduğunu gördük. Yalnız bu işlem yani robotta bir sıkıntı olabilir. Şanzımanı yine söküyoruz. Baskı balata değişmiş ama. Göster baba eksiklikleri. Mesela Bak buranın vidası yok. Yağ tankımız çift kelepçelerle montaj. Akü altı hiç takılmamış. Akü altı yok. cırt Çift kelepçe. kelepçe. Vidalarımız yok buradan. Akü altı yok. Bu daha ilk izlenim. Sadece aküyü aldık arkadaşlar. Bunlar böyleydi. Araç dediğimiz gibi İzmir'den geldi 1.3. Multijet, Fiat, Fiorino Euro 4 arkadaşlar. Puntosudur, Doblosudur. Bu sistemler hala devam ediyor. Böyle arızalar olabilir. Araç dediğimiz gibi çekiciyle geldi. Araç yürümüyordu. Gidecek artık. Yani yarı Allah'ın otomatikte artık uzmanlaştığımız için insanlar bizlere güvenip oralardan çekicilerle gönderiyorlar. Aydın'dan da bir aracımız var. Fethiye'den gelmiş yine bir araç. Evet, Fethiye'den geldi. İzlemiş Bey'in. olabilirsiniz. Böyle Fiorino'ydu. Turgut Bey'in. Turgut Bey'in o araçta. Şimdi sökümlere başladık baba. Zaten sökmedik. Akü altı falan yoktu da. Aküyü söktük. Eksik bir şey yok burada yani takılmamış. Başlayabiliriz o zaman. Şanzımanını alalım. Aracı kaldırıp detaylı bir video olacak. İzlerseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu aracımız Opel'lerde olduğu gibi yarı traves, yani Opel'lerdeki gibi tüm traves yok. Bu yüzden şanzıman aldığımız zaman zorlanmayacağız. Traves bindirme gibi problemimiz yok. Korsalar gibi yarı traves. Atralar gibi tüm değil. Aracın altının izlenimlerini yapalım. Burada bir yağ kaçağımız var. Acayip bir yağ kaçağı. Egzoza kadar uzanan bir yağ kaçağı. Bu bölgede daha çok yoğunlaşıyor. Ve geldiği bölge burası. Şarj dinamosuna bakın. Şarj dinamosuna kadar yağ kaçağı. Arkaya bakabilirsiniz. Komple yağ kaçakları sarmış aracı. Aksımızın kafasındaki civatayı çıkardık. Rotilimizin civatası. Rotili boşladık. Aracın askı rotu değişmiş daha önce. Z-rot. Buradan görebiliriz. Bu şekilde kafasını. Şanzıman yağı gelmiyor. Evet. Normalde gelmez. Muhtemelen yağ eksik. Yağ eksikliği var. Normalde aksı çektiğimizde şanzıman yağının akması lazım. Altta da baba bayağı yağ kaçaklarımız mevcut. Her yere bulaşmış. Şarj dinamosuna, travese. Vallahi onlar hakkında bir görüşmek lazım. Onlara bir şey yapmayacağız yoksa. Turbonun şöyle borusunu söküyoruz. Interkole giren. Emme manifoldundan interkol. Bu çıksa aracımızda Çekiş yok. çekiş yok. Geçen bir Yeter yani. yolda kalmışlar. Sakarya'dan gelen Linea vardı. Aynen öyle de bir sorunu vardı. Usta göndermişti. Onun videosunu çektik mi baba biz? Yok. Herhalde çekmemiştik. Doğru. Böyle bir boru. Aracımızın şanzımanına biraz önce söktüğümüz şase çok önemli. Aküden geliyor değil mi baba? Evet. Aracın komple elektrik sistemiyle alakalı bir durum olabilir. Ve bu Fiat araçlarında sürekli kopan bir parça. Şase kablosu. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Arka şanzıman kulağımız. Şu iki civatasını söktük. Önde de civatası var. Komple alacağız bunu.
Yağ kaçakları bu orta bölüme kadar gelmiş. Evet. Değinelim, bir daha değinelim baba. Rotulun vidası ters takılmış. Arkadan öne gelmez arkadaşlar. Önden arkaya doğru takılır. Yani ters Bu takılmış. yanlış. Her yer yağ olmuş baba. Evet, evet. O dilekçeyi bile... Tamam. Tamam, anlaştık. Tamam. Aksı alıyoruz yine. Evet, aksın orta bağlantı ayağında ama yağdan yanaşıkla bir sökebilsen berbat her yer. Sağ taraf aksımızı aldık ama ne halde olduğunu. Yani alt tarafta karanlık çalışıyoruz ama az çok. Şöyle ışıkta da göstereyim size. Bunun hiçbir civatası yok. Sadece bir tek bu tutuyor. Tek o civatası mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane civat eksik şu an. Takılmamış. Evet, sökeyim göstereceğim şimdi zaten. Tek bir civata söküyorum, o da bu. Söktüğüm civata bu. Bura yok, bura yok, bura yok, bura yok. Bura yok. Araba Allah'a emanet gibi bir şey olmuş. Aynen. İnsanlar Attım abi ben. biraz titiz yapsalar. Şimdi zaten buradan anlayabiliyoruz. Bak buranın da uzun bir vidası olur. Bu ara alüminyum bağlantı ayağına girer, o vida da yok. Yeri dahi kaybolmuş artık pislikten. O da mı takılmamış? Maalesef. Civata yok. Etraf civatası 3 tane civatayla duruyor. Bu da ne demek? Bir depresyon, titreşimde şanzımanın muhafazayı kırması demek. Öyle yok ya. Benim yukarıda Almancı var, onların çocukları yapar ya. Oo! Sonra karısı emekli. Yedikleri bir tarafta, yemedikleri bir tarafta ya. Bunlar böyle ya. Geldi Kütahya'ya. Bu bir sene önce atmıştık. Malatya'dan da bir şey geldi. Dediler ki 15 gün kadar dilekçe atarsanız dediler. Değişik ediliyor. Şimdi Yanlış mı buralar? Bir baksana. Silikon mu, yanık mı? Silikon baba, silikon yapmışlar da niye yapmışlar? Buralar değişik. Yani. Tamam. Ama söyleyelim. Tut bakayım. Ama Şunun içine tut. İçine oksit mi var, yanık mı? oksit var baba. Beyin Gidik. gidik büyük ihtimalle. Zaten elektrik arızası veriyordu. Şimdi şu hidroliğin bölümüne dikkatli bakın. Şunu çek. Ben Lastik hiçbir şey parçalar demiyorum. dışarı. Çek çamurları. Bu arabanın daha önce baskı baltası değişilmiş. Ama buralara hiçbir işlem Evet yapılmadı. değişilmiş ama yarı otomatik olunca Bu çift neyi burada? Bidonu çiftlamışlar buraya. bunun komple elden geçmesi lazım. Bak buralar japonlanmış, silikonlanmış. Sebep ne? İşte bunu niye böyle yaptılar? Kablolar silikonlanmış, yırtıklar var. Cırt kelepçeler var. Evet. Kopukluklar var. Açık mı buralar? Gözüm mü öyle görüyor? Yani buna diyecek bir şey yok. Bilyayı göster baba. Bilya ne hale gelmiş? Depreç basılı kalmış, yanmış bilye. Yani şimdi şöyle, baskı baltayı tekrar değiştiriyoruz. Basılı kaldığı için. Yani Evet. bunun konumunu ayarlamamışlar. Aynen. Yani arkadaşlar, ezbere yarı otomatik şanzıman sökünce baskı baltayı değişeyim, hatta rulmanı değiştirmeyenler bile var havasını almamak adına. Öyle bir iş yok. Öyle bir iş olmuyor. Çıkıyor araba İzmir'den ta bizlere geliyor. İstanbul'a geliyor.
Yani maalesef böyle durumlar olabiliyor. O yüzden dediğimiz gibi lütfen uzman olan Kişileri tercih edin. kişiler tarafından yapılsın. Yani buralar ne baba, bunu hiç mi insan sökünce görmüyor? Buraların açıklığı, merkez pompanın yağ, robot yağı, hidrolik. Git şunu aç baba. Robot yağını. Ona bakalım. Simsiyah. Hiçbir işlem yapılmamış. Çamur. Kızarmış. Sapsarı olması gereken yağ. Yani uzun zamandır böyle kötü bir şanzımanla, hatta motor bölümünde de kötü durumları var. Karşılaşmamıştık. Elden geçmesi gerekiyor komple arkadaşlar. Dediğim gibi baskı balata yeni olabilir. Ama biz değiştireceğiz. Bakın. Şu izleri görebiliyor muyuz? Rulman basılı kaldığı zaman ayağımız mesela debriyajın üstünde tuttuğumuzda, bastığımızda yine bu izler olur ama bunda daha fazla, aşırı olduğu için baskıyı sürekli itmiş. Baskıyı sürekli itmiş ve yüzeyindeki yanıkları, hatta flaşla sizlere gösterebilirim. Yüzeyindeki yanıkları görebiliyoruz arkadaşlar. Yakmış. Maalesef yani boşu boşuna harcanan bir para, emek. Bunu yapan kişiler de sonuçta bir emek veriyor, yapıyor. Kimse böyle olsun istemez. Çekicilerle 600-700 kilometre kimse gelmek istemez ama maalesef geliyorlar. Tesisat ne hale gelmiş baba? Tesisat demeye şahidiz. Tesisat gelmiş bir hale de ne hale geldiğini ben anlayamadım. Ben de anladım. Beyinde oksitlemeler. Büyük ihtimal beyin yanık mı araba? Beyin yanıkta, beyinlik. Su girmiş oraya. Bu arada şanzıman yağını değiştirmemişler. Yanık bir yağ çıkıyor. Şöyle çekeyim baba. Siyahlaşmış. O da bu kadar bir yağ kararmış. yani. Bu kadar çıktı ayrıca. Aksar neyse çektiğimizde yağ akmadı. Bak. Dur flash aç. Bakın bu kadar akan yağ. Başka yağ çıkmadı. İçerisindeki karartıları görebiliyoruz. Çıkan yağ bu. Yani buna pek de bir şey diyemiyoruz ama. Arkadaşlar bunda cırt kelepçe vardı biraz önce bildiğiniz gibi. Civataları yok. Civatayı cırtı taksa civatadan daha zor sanki. Civatayı takmak cırttan daha basit ve daha sağlıklı olacak. Buranın civatası yok. Yanık kokusu geliyor. Yağsız çalışırsa normaldir baba. Harbi nasıl kokuyor ya? Leş gibi kokuyor. Ya var mı içinde? Göremiyorum ya. Akreatör, basınç tüpü, yağ tankı. Sıra geldi. Havalandırma, merkez pompa, robot, şanzıman beyni, bunları söktük çıkardık. Temizliği önemli. Çamur olmuş yani. Uzun zamandır böyle bir şanzıman görmüyorduk. Bugünün lastiği kopuk burada. Bakın arkadaşlar, buradaki lastik kopmuş. Önemli, bu küçük lastik gibi görünüyor bunlar ama bunlar basıncı kaçırabiliyor. Kopuk var burada. İçeriden bilyaya gidiyor bu sistem. Bilyayla sökeceğiz. Bravo. Civata farklı herhalde, gözüm görmüyor ama. 10 baba. 10 civata bak, görüyor Bak, musun? orijin buraya gel. Buraya gelmeme gerek yok baba bak. Burada tors bu civata. Civata tors. Çıkar at. Orijinal tors. Babam da diyor ki civata niye gitmiyor? At. 10 başlı. Uyduruk bir Uyduruk civata. bir de yani. Dur bakayım o torsu.
Markası ne? Marka çok önemli. Bu arada. Çamur atıyor resmen yeni bilyanın içinde. Bu bilya yeni. Arada değinelim. Tamam. Bunun temizlikleri var. Gerçekten temizlenmesi gerekiyor. İhtiyacı var. Bayağı bir söküyor, ihtiyacı takıyor var. adam bunu pisliğiyle tekrar takıyor. Bu kadar bir şey olmaz. Nalet ya. Yani ben diyecek bir şey bulamıyorum. Her gün farklı farklı olaylarla karşılaştığımız için baba. Bize normal geliyor artık. Normal yani yaparlar. İçinden yağ çıkmadı ya. Şanzıman yağ çıkmadı baba, daha ne diyeceğim. İçinden leş gibi kokular geliyor şu an. Yanık. Ama yapacak bir şey yok, mecbur öyle. Toparlayacağız. İşlemlere devam edeceğiz. İzmir, Karabağlar'dı galiba. Yine Aydın plaka da. İzmir'den gelen bir araç. Böyle bir araç. Sıkıntıları olan bir araç. Sizlere bunları çekiyorum, gösteriyorum. Bilinçlenelim. Araçlarımızı yaptırırken bildiğimiz, güvendiğimiz yerlere yaptıralım. Çünkü bu insan İzmir'den çıkıp da çekiciye koyup da bize gelmek istemezdi. Ben olsam çok çaresiz kaldığım zaman böyle bir yola başvurabilirim. Demek ki böyle vatandaşlar çok geliyor bize zaten, abilerimiz. Bizi bu yüzden tercih ediyorlar. Tercihleri için de teşekkür Ya ediyorum. teşekkür ediyoruz. İşleri de yapıyor. Ama hani böyle işleri görünce üzülüyoruz baba. Meslektaşlarımızın böyle işler yapması bizi üzüyor. Ya bilmiyorsan yapma ya. Ya bilmiyorsak ellemememiz lazım. Herkesin bir aslında tek kalemde olmak lazım. Biz standart olarak Alman araçlarına özellikle hizmet veriyoruz. Yani burada bir Toyota, Honda videosu göremezsiniz. Çok nadir görürsünüz arkadaşlar. Bir tane tesisat bulacağız buna, çıkma. Bak, kopmak üzere. Biri de kopuk. Diğerine geçelim. Diğeri de. Diğeri de öyle. Diğeri de öyle. Tesisat bitik. Bitik. Burada da arkadaşlar, bunların ne olduğunu bilenler var mı? Bilenler varsa yoruma yazsınlar. Bunlar DSG sistemi kavraması için gerekli olan pullar. Yani ayarlamaları var bunların. Bu pulları kullanıyoruz genellikle DSG sisteminde kavrama değişirken. Çift kavrama 7 ileride. Bunu belirteyim. Bunlar olmadan maalesef çift kavramanın kurmasını yapamıyoruz. Kaç pasta dilimi gibi çıkıyor mu bari? Robotu. Yeni gelen robot çıkmadan. Beyin gelmedi daha. Evet, Merkez beyin pompayı da bekliyoruz. Bu eskisi. Bu da çıkmadı. Yenisi. Yenisini alamıyoruz. 19.000 lira mıydı? Kaç? 32 bin lira. 32 bin. 32 bin lira. Evet. Bu araba eskiden 35.000 lira etmiyor muydu baba eskiden? 19 bin lira dedim. Benzinli aracı işte. Bu güzel. Ha, benzinli aktartörü değil mi? Evet. 19.000. Bu arada temizliğini de çekelim. Temizlendi. Evet, komple yıkadık. Yani arasındaki farkı siz bulun artık. Şu an bir tek orada. Bir nebze sildik, tekrar temizledik buraları. Devam ediyoruz arkadaşlar. Elimden geldiğince her detayı çekmeye çalışacağım. Temizliklerimiz tamam diyebiliriz. Birkaç bir yer daha var Robotumuz ama. geldi. Aspiratörle elektrik tesisatı bekliyoruz. Aynen. Daha sonra dizilimlerini gerçekleştireceğiz. Yeni rulmanı montaj ediyoruz şu anda. Bu arada sürekli Opel yaptığımız için civatalarını da yeniledik. Hani bir tane onluk vardı hatırlarsanız. Şu orijinalleri takacağız bizden arkadaşlar. Tors hepsi bunların. Rulman yeni. Rekoruyla birlikte takmıyoruz. Rekorunda sıkıntı olmuyor genelde. Bakın temizledik buraları. Aynı şekilde robot yağ bölümü de tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Yani Yağdan pisten gözükmüyor. gözükmüyordu baba, yani harbiden gözükmüyordu. Rulmanı da yeniledik. Şöyle yağ hidroliği doldurduk. Olması gereken
rengi almış oldu. Robot yağını da aynı şekilde dolduracağız. Evet, ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Aracımızın şanzımanını bindirdik. Temizlik bölümlerini izlemiştiniz. Hidroliğini yeniledik. Aslında robot yağımızı koyduk ama bakın burada cırt kelepçe vardı. Bunların hepsinin normal konumunu aldık. Her şeyi tamamladık. Şanzımanı bindirdik. Lastiklerimizi taktık. Söylemek istediğim bir şey var mı? Araç aslında bitti sayılır ama. Araç bitti sayılır. Araca gelince ne yaptığımızı soracak olursanız aracımızın şanzımanını söktük. Debriyaj rulmanı, baskı balata değişti. Volant yeni takıldığı için değiştirmedik. Robot aktüatör, basınç tüpü, yağ haznesi, debriyaj pompası, debriyaj hidroliği, rekorları, yağ basınç rekorları, bunları tamamen elden geçirdik. Robotumuz değişti, aktüatör bakım oldu, debriyaj pompasının iç mekanizması değişti. Beyin grubunu elden geçirdik. Bir aracımızın aküsünü koyup bakalım bize ne verecek. Evet, şu an beklemedeyiz. En son olarak bilgisayar sisteminden de ayarları var. Fiat Fiorino, Opel'le aslında aynı şanzımana sahip olmasına rağmen bu araçlarda Fiat grubu araçlarında Dualogic sistem diye geçiyor aslında arkadaşlar. Yarı otomatik şanzımanlar genellikle bir hidrolik basınca ve ayrıca robot yağına ihtiyaç duyarlar. Bazılarında kuru debriyaj rulmanı olurken bazılarında, kuru derken hidrolikten bahsediyorum, bazılarında elektrikli debriyaj rulmanı olabiliyor. Citroen gruplarında olduğu gibi. Bu şekilde de bu aracımızın yarı otomatik serüvenini az çok bitirmiş olduk. Testleri var. İzmir'den geldi. Kesinlikle testini yapmadan vermeyeceğiz. Ya çekiciyle gidecek ya gelecek alacak müşterimiz. Ama şu an için testlerini bitirmeden 1-2 gün kullanmadan aracı teslim etmeyeceğiz. Sizlerle beraber bunları da göstermeye çalışacağım. Kilometre bilgisi de paylaşacağız arkadaşlar. Vites kolumuz bu şekilde. Frene basmadan asla vites geçmez. Bunu da belirteyim. Frene basıp vitesleri geçiriyoruz. Evet, bir aydır uğraştığımız, bizi uğraştıran ve İzmir'den gelen araç Fiat Fiorino'nun artık mutlu sonuna geldik arkadaşlar. Aracımız çekiciyle geldi. Kesinlikle araçta yürüme, ona dair hiçbir şey yoktu. Şanzıman inme, çıkma taraflarını çektim ve bir ay içinde uğraştığımız için parça parça oldu o video. Ama sonunda aracımız viteslere geçer hale geldi. Fiat Fiorino Dualogic sisteme sahip bir 3 dizel araçtı. İzmir'den Alperen Rentekar göndermişti herhalde baba. Evet. Oradan da bize güvenip gönderdiği için bir aydır arabasını beklettiğimiz için öncelikle özür diliyoruz ama anlayışlı bir şekilde karşıladı. Çok da teşekkür etti. Aracın testini yapacağız. Çok sıkıntılı bir arabaydı. Test sürüş videosunu da o videoda göreceksiniz ama demek istediğim, Dualogic sistemler bu kadar sürekli yapıyoruz. Opel'dir, Fiat'tır, yarı otomatikler değişiyor ama bizi en çok uğraştıran araç olarak tarihe geçsin bu video. Aynen öyle. Fiat Fiorino test videosunu izleyin arkadaşlar. Bir aydır bu videoyu çektiğimizi tekrar belirtiyorum. Bir aydır uğraştıran bir araba ama mutlu sona ulaştık. Bunu belirteyim, çekiciyle tekrar göndereceğiz. Test sürüşünde viteslerin güzel bir şekilde, eski, orijinal bir şekilde arkadaşlar vites attığını göreceksiniz. Videonun tamir aşamalarını izlediniz. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için kanala abone olup desteklemeyi unutmayın. Şimdi test sürüş videosunu göreceksiniz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, tüm yazılım ayarlarımızın sonuna geldik. Son bölümü de sizlere göstereyim. Daha sonra aracımızı test etmek için dışarı çıkaracağım. Şu an tüm ayarlamaları yapıyor kendisi. Auto yazmıyordu yani. Arızamız vardı. Aracı yola sürdüğümüz zaman da araba hiçbir şekilde vites atmıyordu. Bakalım auto çalıştırdığımız zaman kalacak mı? Vitesi atacak mı hemen beklemeden? Evet, atıyor, görmüş olduğunuz gibi. Aracımız tamam. Testini yapalım. Manueli alalım. Şimdi yol testi.
3. vitesteyiz bu arada.